Herkese selamlar, ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda Kazakistan'ın ortasında yer alan çok ilginç bir köye gidiyoruz. Yıllar boyunca bu köyde insanlar durduk yere uyuyakalmış. Kimisi saatlerce, kimisi günlerce uyanamamış. Bazıları gaz sızıntısı dedi, bazıları radyasyon. Bunun sebebi tam olarak hala bilinmiyor. Ben de merak edip bu köye gidiyorum. Bakalım bu ilginç köyde bizi neler bekliyor. Hazırsanız videoya geçelim. Потом положили ее в больницу, отвезли. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Acaba şeyden mi? Bakın arkamdaki ev tamamen boşalmış. Приехал домой, сел в кресло. Bilerek yapıldı ki insanlar buradan çıksınlar diye. Я куда-то ходила, не помню. Sarhoş oluyormuş yani böyle uyandıktan sonra birkaç gün. Burası Kazakistan'ın ortasında adını bile haritada zor bulacağınız bir köy. Kalachi. Yıllarca süren sebebi hala çözülemeyen bir kabus burada yaşandı. İnsanlar sebepsizce günlerce uyuyakaldı. Sanki bayılır gibi birdenbire uykuya dalıyorlardı. Kimi yolda, kimi ağırda, kimi evinde. Sadece insanlar değil, sokak hayvanları bile sürekli uyuyormuş. Bilim bu gizemi henüz açıklayamadı. Ama bazıları bunun gizli bir deney olduğunu düşündü. Bu köyde neler yaşandığını kendi gözlerimle görmek için yola çıktım. Arkadaşlar bu videoda bizi neler beklediğini bilmiyorum. Orada insanlar durduk yere uyuyakalmış o köyde. Şu anda Yesil'deyim. Yesil burası bir kasaba. Yani ilçe desem ilçe değil, köy desem köy de değil. Böyle gelişmiş büyük bir tane köy diyelim. Evler çok güzel, çok ferah, çok geniş bir arazisi var bu köyün. Zaten Kazakistan'ın her yeri geniş arazili. Böyle her yerde boşluk var, her yer dümdüz. Her yere bina, ev yapabiliyorsunuz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Benim keyfim yerinde. Enerjimi topladım. İyice dinlendim. Kazakistan'a gelmeden önce bu köyün hikayesini okumuştum ben bir yerde. İlgimi çekmişti benim. Dikkatimi çekmişti. Ben de sizlere bu köyü göstermek istiyorum. Bakalım oradaki insanlar o dönemde nasıl oldu? Şu an insanlar yaşıyor mu o köyde? Hala o sıkıntı devam ediyor mu? İnsanlar durduk yere uyuyakalıyor mu? Bilmiyorum. Gidip bakacağız. Merak ediyorum ben de. Sizler gibi bilmiyorum. Beraber göreceğiz onu. Şimdiden kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videonun devamında eğer hoşunuza giderse video gerçekten hak ediyorsa, hak ediyor bu video dediğinizde videoya böyle bir beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve düşüncelerinizle paylaşırsanız onda da çok mutlu ve mesut olurum. Motivasyon açısından benim için çok iyi. Benim motive ediyor bu yorumlar, beğeniler, hype puanı göndermeniz vesaire. Sizlerin yorumlarınızı elimden geldikçe, fırsat buldukça, internetim oldukça okumaya ve sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Köy yaklaşık buradan 35 kilometre civarında. Otostopla gidiyorum. Burada ulaşım çok kısıtlı. Küçük şehirlerde, köylerde ulaşım neredeyse yok. Ben otostopla köye ulaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 saattir yürüyorum. Bu tarafa gelen var. Kalachi köyüne doğru giden araç yok. Ve yürüdükçe, köye doğru yaklaştıkça benim böyle bulanıklaşmaya başladı. Yola baktığımda şu an bile böyle yol yükseliyor gözümde. Bir şeyler oluyor, anlamadım. Şöyle bir hareketlilik var böyle yola baktığımda. Bir böyle yol aşağı doğru inip çıkıyor. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Acaba şeyden mi? Bu yemin ediyorum kurgu değil, bir şey değil. Gerçekten bir şeyler oluyor. Hani belki de çok yürüdüğüm için olabilir. Tansiyon olabilir. Belki de başka bir şey. Bilmiyorum. Kalachi köyüne doğru giden araç yok. Yürüyorum arkadaşlar böyle. Uçsuz bucaksız. Kuş uçmaz. Kervan geçmez. Bir yol. Yani hiç araç da yok gördüğünüz gibi. Ben de yürüyorum bakalım. Yaklaşık 25 kilometrelik bir yol kaldı. 10 kilometre yol geldim şimdiye kadar. Çok yavaş ilerliyorum. Ama bir şeyler oluyor, anlamadım yani. Gözüm böyle kararıyor gibi oluyor. Bir olmuyor. Odaklanınca odaklanamıyorum. Kalachi köyüne geldim.
Şu arkada gördüğünüz harfiyat aracıyla geldim. Yani bir onlar buraya geliyordu. Hiçbir araba buraya gelmiyordu. Bakın arkamdaki ev tamamen boşalmış. Yani o dönemden buradan hükümetin taşıdığı aileler, burayı terk eden insanların bir eviydi o dönem. Kazakistan'ın Akmola bölgesindeyim. Bu Kalaçi köyü Esil ilçesine diyelim. Esil'e bağlı. Geldiğim yere bağlı bir köy. Yaklaşık 35 kilometre yol geldim. Burada o dönem 600 kişi yaşıyormuş. Ama uyku hastalığından dolayı vakalar çoğaldıkça insanlar burayı terk etmek zorunda kaldılar. Şu anda birkaç düzine aile kalmış durumda. Eğer birilerini bulabilirsem, o dönemden kalan insanlar varsa onlara sormak istiyorum. Hani o dönemde neler yaşadılar, şu an hala devam ediyor mu, devam etmiyor mu? Çok merak ediyorum. Bir de onların ağzından, yani onlardan dinleyelim hikayeyi. 2010 yılında başladı bu vaka. Düşünsenize, böyle çalışırken, yolda giderken bir anda yere yığılıyorsunuz ve saatlerce, günlerce uyanmıyorsunuz. Öyle bir yerde şu anda. Şimdi çok sessiz, sakinlik var. Yani köyde şu an kaç kişi yaşıyor bilmiyorum ama daha bir insana rastlamadım. Kazak ve Rus bilim adamları burada yıllarca araştırma yaptılar. Radyasyon olabilir dediler. Çünkü yakınlarda eski bir uranyum madeni vardı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir radyasyona rastlanmadı. Bir başka teoriye göre burada yer altında metan veya karbon monoksit gaz köye sızıyor olabilir dediler. O da çıkmadı. Ama 2015'ten sonra artık doğa mı kendi kendini düzeltti, yoksa hükümet mi bunu gizliden düzeltti? Bilinmiyor. 2015'ten sonra vakalar durdu. Köy eski haline dönmüş. Şu anda bir şey yok ama köyde ciddi bir nüfus azalması var. Köy hayalet gibi bir köy. İnsan görmek imkansız gibi. Ya da insanlar evlerinde şu anda. Şimdi burada şu anda geldiğimden beri gördüğüm ilk insanlar. Selamun aleyküm. Kalaysın abi. Yaxşı. Türkiye. Ha, Türkiye. Vardım buraya. Dolaşıyorum kendim. Siz burada mı yaşarsınız? Yok, biz жұмысқа келген. Ha, burada yaşamaz. Niye? Başka kalar. Başka kalar. Ha, başka şehirden gelmiş. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kalaysın. Kalaysın abi. Жақсы. Жақсы abi. Abi burada mı? Ha? Burada. Bir kaladan geldik. Ha, başka yerden Başka geldiniz. Ha. Jambul. Jambul bilirsin mi? Jambul. İstanbul? Jambul. Cambul? Taraz. Jambul. Bilmiyorum. Çimkent. Ben Yesil'i bilirim. Ha, Çimkent. Ben- Kasında. Aa, Çimkent. Ben de Çimkent'e varacağım. Ha. Evet. Ben de Автостop geziyorum hani. Ayak öncesi mi Cayo? Böyle. Kanalı qanday sizin? Var. Atın Fuat kim bu? yazınca dili çıkıyor arkadaşlar. Bu çok güzel. Fuat. Fuat. Senin adın kim? Polat. Fuat. Memnun oldum. Senin adın kim? Yerbol. Yebol. Fuat. Evet. Memnun oldum. Türkiye'nin kay kaladan geldin? Bilir misin Türkiye? Biliyorum az. İstanbul, Ankara. İstanbul, Ankara, Diğerlerini İzmir başka. Alanya'da. Alanya'da. Ha. Ben Gaziantep. Bilirsin o? Gaziantep. Gaziantep. Жер сілкінген жер ме? Жер қозғалды ма? Ha, землетрясение болған жер. Жер silkinген жер. Ha. Şeyden bahsediyorlar arkadaşlar, deprem oldu ya, depremde zelzele. Zelzele. Depremden dolayı biliyorlar. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş. Bilirsin. Көріп отырдық. Evet. Көмектер жиналды ғой bu жақта. Сол жібердік biz. Doğru, buradan destek, Evet, destek değil mi? Yardım. Ha, yardım olmuş galiba buradan. Öyle demek istiyor. Şimdi tanıştığım abiler de, onlar da Çimkent, Türkistan tarafından gelmişler buraya. Merak edip de onlar da benim gibi gelmişler. Bugün gelmişler, şimdi dönüyorlar galiba. Böyle 4 arkadaş beraber gelmişler. Burada insanlar azalmış dediler. Buradaki çoğu Rusmuş, yani buradaki insanlar Rusmuş. Kazaklar daha az. Hani %90 falan Ruslar yaşıyormuş burada o dönem. Şimdi şu tarafa git dedi bana. Şu tarafta insanlar bulabilirsin dedi. Çünkü hiç insan yok ya burada, baksanıza, hep böyle ormanlık olmuş. Bu gördüğünüz böyle bir evin bahçesi aslında. Arka tarafta bir ev var. Ağaçlardan ve yeşillikten dolayı evler kaybolmuş durumda. Yani bakın, görüyor musunuz? Arkada bir tane ev var. Kaybolmuş. Diğer tarafta kalmış. Ağaçlıkların arkasında kalmış. Doğa yine ele geçirmiş betonu, evi. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama bakın, arkada bir ev var. Markete geldim. Burada bir köy marketine geldim. Abla bize kısa bir şey anlatacak. Rica ettim, sağ olsun. Hemen anlatacak.
Как дела? Хорошо. Хорошо, хорошо. Но я сама не спала, у меня мама спала. Стало плохо, голова начала болеть. Я побежала к ней. У нее было сонное состояние, она хотела спать. Болела голова. Потом положили ее в больницу, отвезли. Несколько дней она там пролежала, потом выписали. Так у нас много людей спало. Больше половины, наверное, деревни спало. Не знаю, что еще. Это уже сколько лет прошло, что еще рассказать. Не знаю. Abi insanlardan rica ediyorum böyle bir kısa anlatsınlar diye ama kamera istemiyorlar. Yasak diyor falan bir şeyler diyorlar. Ya ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde kameraya çıkmak istemiyorlar. Yasaktır bunları açıklamak için. Şimdi bana şeyi anlattı. Dedi ki buradaki olay bilerek yapıldı ki insanlar buradan çıksınlar diye. İnsanları buradan çıkarsınlar diye kasıtlı yapılan bir şeymiş bu. Öyle anlattı bana ama ben anlatamam dedi bunu. İkna edemedim yani bilmiyorum. İnsanlar kameraya çıkmak istemiyor. Yani kamera kapalıyken anlatıyor bana. Kamerayı da açma fırsatım da olmadı. Şimdi burada bir amcanın yanına geldim. Burada bir amcanın yanına geldim. Amca da o dönemleri yaşamış. Az önce Google çeviriden konuştuk. 4 gün uyuduğunu söyledi bana. Şimdi kendisinden duyalım. Привет. Привет. Как дела? Дела хорошо теперь, а что? O günü anlatır mısınız? А что я могу рассказать? Приехал домой, сел в кресло. Я с Еселя приехал с района на машине. Приехал, чаю попил, в кресло сел, вырубил, и все, и ничего не помню. Через 3 дня в себя пришел, в Еселе в больнице. Все. И все так nичего не помнят. Потом месяц ходил, как пьяный, шатало всего. А потом последствий вроде как никаких нет. Baya şey olmuş yani bu uykudan uyandıktan sonra sarhoş gibi gezdiğini anlattı herhalde. Şu an Google çeviriden aynı anda çevirdim. Uyandıktan sonra hafıza gidiyor. Böyle açtığında hafıza gidiyor. Baş ağrıyor, başın dönüyor değil mi? Да. Sarhoş gibi gezdiğini söyledi bana. Amca anlattı bize. Yani anladığım kadarıyla Google çeviriden önceden anlattı. Öyle sizlere gösterdim. 4 gün boyunca uyuduğunu söyledi ve uyandıktan sonra sarhoş gibi dolaştığını anlattı. Zaten altyazı geçmişimdir. Çok ilginç hikayeler duymaya başladım. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani inanın hiç kimse yok. İnsanlara ulaşamıyorum. Dışarıda insan kalmamış. Marketteki abla anlattı bize. İlginç bir hikaye anlattı bize ve insanların olmadığını söyledi. Yani ben ona sordum kendisine nerede bulabilirim diye. Yaşayan var mı diye. Direkten şu tarafa yönlendirdi beni ve amcayla karşılaştım. Rusça bilmediğim için az çok selam vererek hani merhaba falan diyerek ilk başta konuşuyorum. Ondan sonra Google Translate ile işi yürütüyorum. Öyle arkadaşlar. Bakalım daha neler göreceğiz. Hala köydeyim. Köyün içini geziyorum. Birkaç kişi daha görürsem ki insan göremiyorum. Bulabilirsem belki farklı şeyler duyarız. Uyku hastalığıyla ilgili bir şey biliyor musunuz? Это было в 15 году. Я куда-то ходила, не помню. Нет, я не знаю. Это было давно. Не хочу я говорить. Uzun zaman önce oldu diyor. Hatırlamıyorum, bilmiyorum diyor. Herhalde yaşlandığı için unuttu. 15 sene önce yaşandı bu olay. Arkadaşlar şu karşıdaki evleri görüyor musunuz? Buradan tam net görünmüyor ama size görüntüyü göstereceğim. Buradaki köy tamamen boşalmış. Binalar bomboş, harap halde. İnsanlar terk etmişler orayı. Bu tarafa doğru yaşamaya başlamışlar. Bu arkamda gördüğünüz ev muhtemelen o günden kalan bir ev. Abi anlattı bana marketteyken. Marketten çıkarken bana anlattı. O da Google Translate ile anlattı. Bir kadın çocuklarını okula gönderdikten sonra öğleden sonra komşusu tarafından uyandırılmış. Bir adam ise yolda yürürken aniden yere yığılmış, bayılmış ve 2 gün hastanede yatmış. 2 gün sonra hastanede gözünü açmış o adam. Bu evde gördüğünüz üzere terk edilmiş. Yani bu çevredeki evlerin çoğu terk edilmiş durumda. Hiçbirinde hiç kimse yaşamıyor. Aile yok bu evlerde. Bakın hiç kimse yok şu anda evde. Tamamen buralar terk edilmiş durumda. Burası da boş, burası da aynı şekilde boş. Arka taraftaki evler de boş. Farklı söylentiler var. Bir kişiden daha duydum aynısını. Kasıtlı olarak yapıldığını söylüyor. Bilerek yapılmış. İnsanları buradan çıkarmak için büyük bir ihtimalle yeraltı madeni için mi artık neyse onun için yapmış olabilirlermiş. Bu da bir söylenti tabii ki. Kesin bir şey yok. Yani sadece bana anlatılanı anlatıyorum sizlere. Bu köyde 160'tan fazla kriz yaşanmış. Uyku krizi yaşanmış. Bunlardan
gençler, yaşlılar, hatta sağlıklı insanlar bile bu vakayı yaşamış, uyuyakalmışlar. Uyandıklarında ise baş ağrısı ve halüsinasyonlar görmeye başlamışlar. Hatta amcanın dediği gibi sarhoş oluyormuş. Yani böyle uyandıktan sonra birkaç gün sarhoş gibi etrafta geziyormuş. Hafıza kaybı, baş ağrısı, halüsinasyon, bu tür vakalar yaşanmış. Siz uyku hastalığı geçirdiniz mi? Нет. Niyet. Burası. Вот здесь, если будет машина идти в ту сторону, Böyle tamam. Spasiba abi. нет. Köyden ayrıldım arkadaşlar. Köyde çok insan yok ya. Ya terk ettiler ya da herkes kendi evinde, sakin bir köy. Zaten nüfus olarak da çok az kişi var. Ben sizlere anlattım burayı. Burayı gösterdim, insanlarla konuştuk. Vallahi yine de başardığımı düşünüyorum. Hani kesinlikle insanlar konuşamıyor ve aynı dili bilmiyoruz. Çok zor oldu bu. Translate'le acayip zor oldu. Şimdi beni buraya bıraktı. Şuradan gideceksin diyor Yesil'e. Otostopa devam edeceğim. Şu anda saat 4.30-5'e geliyor. Benim bir arabayla gitmem gerekiyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Dönmem gerekiyor arkadaşlar. Dönemezsem ne yapacağım burada? O köyde hiçbir şey yok. Yani ne otel var, ne kalacak bir yer var. Hiç bilmiyorum ya. Bakalım bir araba geliyor. İnşallah beni alır ya o da. Alırsa güzel olur. Şöyle çekeyim de. Aa, şuradan mı gidiyor? Vallahi adam gitti ya. Şu yola çıkayım bari. Belki birileri gelir. Belki de bir araba şansım vardı, o da gitti. Adam tekti, boştu araba. Zaten giden araç direkt Yesil'e gider. Tek arabayla gitmiş olurum. Yürümek istemiyorum, yürümeyeceğim. Bu şeyde yol yok, bir şey yok. Arabalar tarlaların içinden geçiyor bildiğin. Uçsuz bucaksız hiçbir şey yok. Hiç yürümeyeceğim, burada bekleyeceğim. Gelen araç alır inşallah, bakalım. Köyün hikayesi böyle arkadaşlar. Yıllar geçtikçe bu olay azaldı. 2015'ten sonra azalmaya başladı. Ya doğa kendi kendini düzeltti ya da hükümet gizli bir şekilde bunu düzeltti. Veya bilmediğimiz şeyler var. Belki de bilmediğimiz şeyler var. İnsanlar çünkü bazı şeyleri kendileri anlatmadı. Ben sizlere anlattım. Bu belki de bilerek yapılan bir şey ki insanlar burayı terk etsin. Ama neden terk etsin? Maden için de olabilir. Yeraltı zenginliklerinden dolayı burayı kazmak için, bir şeyler çıkarmak için de olabilir. Farklı şeyler var. Ben sizlere anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım Kalaçi köyünü. İlginç bir köy. Ben Türkiye'deyken bunun hikayesini duymuştum. Bizzat kendim gelip görmek istedim. Hala var mı yok mu? Ama hala yok. O bitmiş. Yaşayan insanlar da bunu yaşamış. Çoğu insan da burayı terk etmiş. Gitmişler buradan. Ama Kalaçi köyü gizemini hala koruyan, Kazakistan içinde, Kazakistan'da tarihe geçen bir yer olarak biliniyor. Sırrı açıklanmadı, bilinmiyor hala. O günlerde neden insanlar o durumu yaşadı? Hala net bir açıklama yapılmadı bunun için. Aklımda kalıcı kalan tek şey oldu bu köyün. Gerçekten sessiz ve sakin olması. Hayalet köye dönüşmüş resmen. Şu arka taraflardaki binalar tamamen terk edilmiş dediğim gibi. Hiçbir şey yok o tarafta. Yani köyün şu tarafını dolaştım komple. Şu tarafa gidemedim. Çok uzak kalıyor. Yani çantam da çok ağır. O taraflara doğru ilerleyemedim. Böyle arkadaşlar. Bu video böyleydi. Umarım videonun şeyini sevmişsiniz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Biraz sizlere oradaki insanların nasıl yaşadığını, nasıl uykuya daldığını falan görüntüleri göstermek istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Ben otostopla Yesil'e doğru giderim. Hatta şöyle bir araba geldi. İnşallah beni alırsın abi ya. Jeep geliyor. Arkasında bile otururum yani. Orada açıkta bile giderim. Yeter ki beni alsın. Jeep'in arkası bomboş. Bakalım, elimde kamerayla konuştuğum zaman alıyorlar genellikle. Abi alırsa gideriz. Otele, aynı kaldığım otele gideriz. Yesil'deki bir otelde kalıyorum ben. Allah durdu ya. Allah durdu.
Кто-то говорит, его. Selamun aleyküm. Этот, не. Кому-то километром его. Kalaysın. Yakşı. Yaxşı, yaxşı. Ben Türkiye'denim. Sundan. Aha, Türkiye'den geldim. Merhaba. Merhaba. Türkiye merhaba. Assalamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Merhaba, nasılsın? Türkiye'den buldum, dim aldım. Как называется? Balkon desiniz. Vardın Türkiye? Türkiye 10 ret bağım, 10 ret, 10 ret bağım Türkiye'de. 11. Yok 10 ret. 10 раз. Aa. Kemer. Много dedi. Gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi amca beni aldı sağ olsun. Türkiye'ye gelmiş büyük ihtimalle anladığım kadarıyla. Belki 10 sene önce falan gelmiş Türkiye'ye. İstanbul'a falan. Böyle ilk araba durdu. 5 dakika bile olmadı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ну, отвезу, что ты, подожди, я вот с Красногорска уже проезжаю, еду с Кумысом. Час приеду, отвезу. Да.